Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımız bizim böyle bir sabun denemesi olacak. Bir de işte daha önceden sevdiğimiz birkaç ürünü tekrar deneyeceğiz. Bugün böyle farklı bir ürün denemek istiyorum. Bugün kullanacağımız sabun bir Amerikan üretimi, Amerika'da üretilmiş Noble Oda sabunlarının King versiyonu. Sabun daha önce ben birkaç kere kullandım. Çelik ustada kullandım, normal alette kullandım. Ben kendisini beğeniyorum. Şöyle içinde gösterecek olursam esmer bir yapısı var. Koku olarak yani koku olarak böyle şeyde açıklamasında yazan ilk etapta greyfurt verdiğini söylüyor. İşte yosunsu, topraksı ve işte beyaz çiçeklerin oluşturduğu notalarla bir koku elde edilmiş. Ben kokuyu biraz Creed Avantus'a yakın buldum. Yani benzer tarzda kokular. Böyle hoş, keyifli, ne ağır ne de böyle çok majör bir ruh taşıyor koku. Oturaklı, güzel, keyifli bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Bugün bunu deneyeceğiz. Sert bir sabun olduğu için bu sabun şöyle içine birazcık ben su aktarmak istiyorum. Sıcak su. Sabun birazcık kendine gelsin. Sabun çok sert bir sabun arkadaşlar. Yani kullandığım en sert sabunlar arasında. O yüzden bugün o sabunu geçen gün kullandığımız favorilerim arasına gelen Omega Elite fırçamız var. Elite GT sentetik bir fırça. Köpük yapma konusunda bayağı başarılı. Bu arkadaşı kullanacağız bugün. Tıraş sonrasında ben yine tıraş sonrasına duştan sonraya bırakacağım. Kullanacağım iki tane ürün var bugün. Duştan sonra biliyorsunuz sıcak havalarda ben duşu tıraş sonrasına bırakıyorum. Serin bir duş alıyorum. Böyle soğuk su niyetine. Ondan sonra da işte tıraş ürünlerini kullanıyorum. Kullanacağım balzam Yves Rocher balzam burada. Kendisini burada Ayvalık'taki mağazasından almıştım. Sonrasında da Floyd Aftershave kullanacağım. Bu arkadaşları kullanacağım. Şu an 2 dakika videoyu durduruyorum. Evet, Aftershave ürünleri kaldırdık. Çok fazla kalabalık etmesin videoyu çekerken. Bu aralar videoları biraz kısalttık arkadaşlar. Bence de iyi oldu. Yüklerken de gayet güzel oluyor. Evet, bugün kullanacağımız alet Mercury Progress arkadaşlar. Eski dost. Yani ben Mercury Progress'i seviyorum. Ya ki Avanti'ye geçtim. Aynı model olduğu için onu da kullanıyorum. Ama tabii ki de Mercury Progress'te unutacak değiliz yani. Bu alet de çok şık bir alet. Kendi tasarımlı tarzına bize yıllardır güzel bir şekilde geçirmiş bir alet. Yani örnek alınmış, klonları çıkmış bir alet kendisi. Ben severek kullanıyorum. Bugünkü tıraşımız 2 günlük bir sakal. 3. perdede başlayacağız kendisiyle. Evet, aletimiz de şöyle kenarda dursun. Sabunumuzu almadan önce biz şöyle ben bir yüzümü yıkayayım. Neden? Çünkü bugün tasta köpürtme yapmayacağız. Yüzüne köpürteceğiz. Bugün aslında yüzümde 2 günlük bir sakal mevcut arkadaşlar. Ama hem haftaya güzel bir tıraşla başlayalım. Hem de hafta içi çarşamba günü bir videomuz olsun niyetiyle bugün bir tıraş olmak istedim. Şöyle sentetik fırçamızı suya bir 2 kere sokmamız yeterli. Böyle çok uzun bekletmeye gerek yok. Sabun gayet güzel. Yağlı bir yapısı mevcut. Ama keşke birazcık daha fırçayı silkeleseydik. Sentetik fırçalarda bende bir alışkanlık söz konusu. Çok silkelemiyorum. Ama şu son aldığımız 2 fırçada özellikle yani Omega GT ve Evo 2'de bu duruma biraz dikkatli davranmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten güzel su tutuyorlar iki üründe.
Aslında ben de o 2 ile bu sert sabunu denemek istiyordum. Ama sap yapısı, renk yapısı biraz daha uygun olduğu için bu ürünü dedim ki GT'yi alayım, bir iki kere daha deneyelim. Hem Evo 2 ile aradaki farkları kıyaslamış oluruz biraz daha. Şimdi benim gözüme kıl yapısından ziyade sap yapısı, renk yapısı şekil olarak benziyor. Ama bence, yani benim şahsi fikrim, GT'nin sapı, Rich'in sapı tutuşu birazcık daha kolay gibi arkadaşlar. Yani Evo 2'nin sapı, benim aldığım sapı biraz kaygan. Ama tabii çok büyük bir sıkıntı çıkartacak seviyede kaygan değil. Ama bu fırçanın sapı tutuşu daha kolay. Bu fırça Evo 2'ye göre biraz daha rahat açılıyor. Ama tabii ki yine de bir omurgası mevcut. Hangisini seçersin sorusu soruldu bir önceki videoda bana. Ben ikisini de seçerim arkadaşlar. Ya alabiliyorsam ikisini de alırım. İlk etaptaki zaten ikisini de edindim. Çünkü birbirinden farklı hissiyatlarda fırçalar. Evet. Novolot'un yüzde gerçekten güzel bir köpük verdi. Yani şu an her aletle yüze rahat bir şekilde girebilirsiniz. Noble Water sabunlarının metnini ben işte Coşkun abiden duymuştum. Coşkun Üreyen'den Facebook grubunda var kendisi. Ve gerçekten söylediği kadar güzel köpükler veriyor ürünler. Bir tane daha elimizde Noble Water sabunu var. İşte bu sabunla Türkiye'ye geldiğinde ben işte incelemiştim kokularını. Dikkatimi çeken 2 tanesini almıştım. Yapay zekanın da yardımıyla. Bir tanesi bu, bir tanesi Rover. İkisini de deneyeceğiz. Hatta bir tane daha güzel sabunumuz var yine. Artisan. Onu da deneyeceğiz. Sabun krem konusunda bu aralar bayağı elimiz bol. Coşkun abinin gönderdikleri de var. Benim satın aldıklarım da var. Üzerine Baran da birkaç tester bana gönderdi, ufak numunelik. Elindekilerden, beğendiklerinden. Onları da deneyip bir güzel inceleyeceğiz. Evet. Düzgün kapamışız aleti. Üst kapak, alt kapak. Ve 3 ayarındayız. 3 ayarında tıraşımıza başlıyoruz. Şimdi bu tıraşımızda hem biraz Omega 2 ile Evo 2 ile işte Omega Elite GT'yi kıyaslıyoruz. Hem de Yaki Avanti ile Progress'i birazcık ufak tefek değerlendirmeler yapacağım. Çünkü zaten bu iki aletin ben karşılaştırmasını yapacağım. Aletin böyle bütün sayısal değerlerini ortaya döküp güzel bir video ortaya koymayı planlıyorum. Ama şu an daha araştırmadan elimdeki hissiyatla şunu söyleyebilirim ki 3. ayarda Progress biraz daha yumuşak ve konfor odaklı bir alet. Ayarlı aletler her yapı için uygunlar. Yani uzun sakal içinde, günlük tıraş içinde, Progress'te, Avanti'de. Ama bu alet
biraz daha konfora meyilli. Ama etkinlik olarak da yani şu an üçüncü ayarda gayet bize etkin bir tıraş veriyor. Ağırlık olarak yakın olduklarını düşünüyorum ben. Şahsım adına. Ve ilk dikkatimi çeken diğer unsur da tutuş olarak Avanti mat işçilik olan tutuş olarak bayağı önde. Onda çok daha rahatsınız yani bu konuda. Ama Progress tutuş olarak çok kötü bir alet değil. Zaten ben kısa saplı versiyonunu kullanıyorum. Serçe parmağım hep burada. Bu iki aletle ilgili genel yorumlarımı, sayısal değerlerimi incelediğimiz video, tıraş etkinliğini, performansını, konforunu incelediğimiz videoyu da çekeceğim ben. Çünkü gerçekten bu iki alet bunu hak ediyor, ikisi de. Gerçekten güzel ve keyifli ürünler. Şöyle. İlk perde itibariyle Noble Otter yüzde kaygan bir doku bıraktı. Koku olarak bizi çok tatmin ediyor. Böyle çok yoğun sizi bayan bir kokusu mevcut değil. Hafif banyonun ritmine uyacak güzel bir kokusu var. Dediğim gibi o yağlı doku yüzünüzde nemli bir hissiyat bırakıyor. Tıraş esnasındaki yastıklaması gayet iyi. Kayganlık gayet iyi. Gayet güzel bir sabun diyebilirim. Tabii ki artizan İthal sabunlar gibi fiyat olarak biraz yukarıda arkadaşlar. Yani yerli üretim veya seri üretim iyi sabunlardan fiyat olarak biraz uzaklar yani. Ama gerçekten imkan varsa tecrübe edilmesi gereken ürünler arasında bence Noble Otter. Sabunla ilgili rahat yorumlar yapıyorum. Neden? Çünkü sabunu ben yaklaşık 5 kere falan kullandım arkadaşlar. Performansına gayet aşinayım. O yüzden keyifli bir tıraş çıkacağını biliyorum. Şöyle aleti ikiye aldık. Yan çekişlerle devam edeceğiz. Bugün ışığı açmadım kadrajda. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum ama şu yeni saç tıraşı olduğum için favorileri de rahat düzeltmek adına çok kısa hemen ışığı açıp kapatacağım. Sonra yine aynı tonda tıraşımıza devam ederiz. Evet. Böylelikle siz de bana geri bildirim yapabilirsiniz. İşte böyle gündüzleri imkan buldukça erken saatte ışıksız mı çekelim bu banyoda, yoksa
Işıklı videolar mı daha güzel? Bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet, ikinci perdemizde sona erdi. Aslında üçüncü perdeye hiç ihtiyaç yok ama yani bu güzel salonla, bu güzel fırçayla, bu güzel köpükle ve aletle hop niye devam etmeyelim? Evet, bir fırçanın içinde bayağı da bir köpük tutuyor gördüğünüz gibi. Köpük gayet parlak, kaygan ve yoğun. Aletimizi bire geri aldık. Şu bir ayarındayız. Ve testten tıraşımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi Avanti ile full kıyaslama videosu bıraktım. Ama şu an net bir şekilde cevap verebilirim. Bazen hangisini almalıyım diye yakın çevremdeki veya işte YouTube'da izleyen arkadaşlardan sorular gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi bir iki alet de sizi çok mutlu edecektir. Bu net yani. Avanti'de Progress'te. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani birinden çok fazla üstün diyebileceğimiz bir durum var mı? Bence yok yani. Ama bazı durumlar var, işte hep tutuş dedik. Bir tık daha agresif ve etkili dedik Avanti. Yeni bir tasarım, görsel olarak çok şık yapmışlar. Merkür'ün kendi çizgisi var Avanti'nin. Biraz da çizgisi farklı, kendi çizgisi var. Avanti kendine o upgrade içerisinde özgün noktalar bulmuş diyebilirim. Ha, bir de o çelik bir alet.
Bundan bahsetmiştik. 316D çelik. Yani Progress'e göre size bir tık daha uzun dayanacaktır. Daha ömürlük. Bir tık daha demeyelim de. Şu bu alet çelik bir alet değil. Ama güzel bir alet yani ben elimde kullanmak isterim. Bendeki Progress'in biliyorsunuz sap kısmı plastikti. Kendi sakarlığımdan ben bozdum o aleti. Gittim sonra işte bir üst kapak bir alt topuz seti aldım. Şimdi bu şekilde yine rahat güzel bir şekilde kullanıyorum. Böyle devam ediyoruz. Bence gayet güzel. Şimdi Avanti'nin eksisine gelecek olursak da Avanti biraz bütçe istiyor arkadaşlar. Size sunduğu o artıların yanında çelik olduğu için yani o fiyata iki tane Progress alabilirsiniz yani net bir şekilde. Üçü bilmiyorum. İki alırsınız ama şu anki güncel fiyatları bilmediğim için. Ama iki alet de güzel dediğim gibi kendince artıları eksileri var. Asla sizi pişman etmez. Öyle diyelim. Bugünkü tıraşımız böyleydi arkadaşlar. Bir soğuk suyla yüzümüzü yıkayalım. Bu unlu water sabunu daha ayrıntılı kullandığımız bir videoydu. Amacımız buydu. Yani sabun koku, hissiyat, tıraş performansı olarak yukarıda şu an yüzüm gayet nemli durumda. Yani tıraş sonrası sürmemeyi de bir seçenek olarak düşünebilirim. Bence güzel. Evet ben duşa gireceğim. Sonra da size gösterdiğim aftershave'leri kullanacağım. Bugünlük tıraşımız bu kadardı diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.